Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Sunflowerland. Evet, arkadaşlar Sunflowerland betası açıldı. İlk 1000 kişiyi içeriye aldılar. Dün bir bulmaca çözdürdüler ve onu bilen kişileri içeri aldırdılar. Discord'umuzda olabildiğince yardım ettik, olabildiğince fazla kişiyi betaya soktuk. Peki ne oldu? Dün biz ilk girdiğimiz zaman 11 tane karnabaharla başladık. Bunu shop'a girdik, direkt sattık ve çalışmaya başladık. Peki nasıl çalışıyoruz? Şu anlık ben bakamayacağım için karnabahar ekmiştim yine. Fakat yapacağımız iş şu arkadaşlar, tamamen pumpkin seed'e odaklı çalışacağız. Çünkü en karlı şey pumpkin seed oluyor şu anda yaptığımız hesaplara göre. Peki nasıl olacak bu iş? Bakın 80 tane stokta var diyor. Bende vardı. Daha önce 10 küsür tane almıştım. Buraya ektim gördüğünüz gibi. Bu stokları örneğin bende pumpkin seed yok science dediğiniz zaman 0,1 matik karşılığında yeniliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani tabii ki şu anda bana gerek yok. Şöyle bir F5 atayım. İçeride zaten bayağı bir seed'im var. Pumpkin seed'im. Pumpkin seed ile beraber 24 saatlik süreçte 72 tane coin kasabiliyorsunuz. Ve biz 72 coin'in ardına hemen yapacağımız şey şu: 100 tane karnabahar kazmak. 100 tane karnabahar kasacağız. Peki neden? Gördüğünüz gibi daha önce 3. upgrade'i yapan insanlara 16 tane tarla açık geliyor. Yani bu şekilde gelecek size de. Şuraya açmak için bunun roasted'ını istiyor. Bunu kitchen'dan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kitchen'dan yaptığınız zaman bunu 100 tane karnabahar istiyor sizden. Yani bu da yaklaşık 2 gün alıyor zaten. Bir gün bunu pumpkinlerle coin'ini kasarsın. İkinci günde karnabaharları kastığın zaman zaten artık sadece coin kasmaya devam edebilirsin. Peki burada duran şeyler, beta'da yaptığımız şeyler gerçek oyunda gelecek mi? Tabii ki gelecek. Yani girişte bir matiğini ödedin. Şu anda tohumlar için para ödüyorsun. Bunların ödüllendirmesi tabii ki içeride yaptığın şeyler olacak arkadaşlar. Yeniden sıfırdan giren kişiler için konuşalım. Geleceksiniz, siz öncelikle şunları yapmanız lazım. Pumpkin soup mesela. Pumpkin ekip pumpkin soup yapacaksınız ki şu beşli kısım açılsın. Ardından geleceksiniz arkadaşlar şunu. Fermented cabbage yapacaksınız. Bu cabbage nerede peki? Shop'tan gördüğünüz gibi şu mor şey. Cabbage seed ne kadar istiyor? Onu zaten önceki videolarda söylemiştim. Şu anda burada görünmüyor. Bunları yaptıktan sonra sizin işiniz roasted'la olacak diyorum. Bilginiz olsun. Genel olarak baktığımız zaman craft kısmında size şunun haberini verebilirim. Bütün tool'lar gördüğünüz gibi bak 50 tane stokta var diyor mesela. Bunu 50 tane yaptıktan sonra yeni stok almak için yine matik isteyecek bizden sanırım, ama burada beaver diye bir şey var. 100 tane kalmış durumda. Şu an 1000 tane odun istiyor. 200 tane de Sunflower Land token istiyor. Bu beaver balta olmadan bütün ağaçları kesmeye yarıyor. Yani sınırsız bir şekilde bir beaver'ın varsa sınırsız bir şekilde ağaç kesebileceksin ve 100 taneyle sınırlı arkadaşlar. Burası daha önceki videoda bahsetmiştim. Relaxing Fountain for your farm. Yani burada herhalde işçiler falan dinlenecek. Bu Goblin King olayı, bunun da ne olacağını tam bilmiyoruz. Detay verilmemişti. Sunflower Rock bayağı da gerekli, yani bu NFT için bayağı çaba sarf etmek gerekli. Golden Cauliflower arkadaşlar, bu double reward veriyor. Bunu yapmaya çalışacağız biz de. 90 tane kalmış durumda zaten bundan. Umarım yapabiliriz. Sunflower Tombstone'u geçtim. Golden Egg de yapabilecekmişiz. Gördüğünüz gibi diğerlerinin hepsi sold out. Chicken Coop hariç. Bir de Scarecrow da şu anda görünüyor ama bu normalde sold out olmuştu. Bilmiyorum ne yaparlar. NFT'ler de bu şekilde. Burada bir banka var arkadaşlar. Deposit, withdraw için. Yani coin'i aldığınız zaman Mati'ye deposit ve withdraw'u buradaki banka üzerinden yapabileceksiniz. Peki shop kısmında başka ne var? Şu anlık başka hiçbir şey yok. Ekstra eklenen bir şey olarak sorarsanız wheat var. Bu wheat'le de şey yapılıyor biliyorsunuz ki. Floor yapılıyor. Bu floor'la herhalde ürünlerin getirisini mi arttıracağız artık? Ne yapacağız? Şeylere, işçilere mi vereceğiz? Goblinlere, bilemiyorum. Wish diye bir yer var arkadaşlar. Dilek kuyusu burası. Buraya attığın zaman diyor ki bir dilek tut ve at diyor buraya. Artık ne olacağını bilmiyorum. Şurada takıma bağış yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu dayıdan, dilenci dayıdan takıma bağış yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Craft'ı da gösterdim. Burada ekstra olarak olta eklenmiş durumda. Fakat oltayı kullanabileceğimiz bir fonksiyon şu anlık görünmüyor. Yani şöyle baktığım zaman biz inceledik. Buralarda bir şey yok. Hatta bu dumanları yeni eklemişler. Dün buralar açıktı. Şöyle bir trik vereyim. Bakın şurada bağlı bir tane bizim adamlardan bir tanesi var. Burada bayağı böyle bir kabile gibi bir yer vardı. Şu anlık ilgilenmeniz gereken kısım burası diyorlar demek ki bize. O yüzden buraya bir bulut falan eklenmiş. Burada ekstra baktığımız zaman bir mine var. Sonra burada bir ahır var arkadaşlar. Büyük baş hayvanlar falan olacak demek ki şöyle görünüşten ben onu anlıyorum. Hatta o flower'ı ekip ondan sonra ne bileyim buğday yapıp onları mı besleyeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Şu sol üstten gördüğünüz gibi mesela şurada bir işlem gerçekleştirdim. Ben 30 dakikalık bir pumpkin ektim diyelim. Şuradan save'e bastığınız zaman otomatikmen save alıyor. Save'i kendi siteleri üstünde
de alır hale getirmişler ve Matic istemiyor her save için. Şuradaki menü sekmesinde de How to Play var, Crops var, işte ondan sonracıma Water var, suyu gösteriyor bize. Ondan sonra Share var. Buradan mesela şöyle yapabiliriz. 87. 86. tarlaya gidip ziyaret edelim mesela. Bizden önceki tarlaya gidiyorum şu an bakın. Gördünüz mü? Burası benden önceki tarla veya 10. tarlaya gidelim. Ziyaret edebiliyoruz herkesin tarlasını. İşlem yapamıyoruz. Mesela 10. tarlada sunflower ekmiş, her şeyi de var. Full sunflower hatta adam. 100 tane de SFL'si var. Bunu da görebiliyoruz. Şuradan son olarak bir 5. tarlaya bakalım. Tamam, bunun da 446 tane sunflower var. Hatta şöyle bir meraktan birinci tarlaya da bakmayacağım değil yani. Birinci tarlada 3300 küsür tane SFL var. NFT'leri var. NFT'leri buradan gösterebilirim size mesela. Bakın şöyle bir potato statü var. Şurada SFF'nin sunflower token'ın mezarı var. Şurada sunflower şeyi var. Hodl şeyi. Scarecrow var. Korkulu. Golden Egg'i falan da şuraya. Ha bakın Chicken Coop burada. Golden Egg'i yokmuş. Neyse yani bu şekilde çok güzel çalışılmış. Tam da tahmin ettiğimiz şekilde çıkmış durumda. Şu an multi account, şu anlık buradan multi account yok arkadaşlar. Science on the chain dediğimiz zaman burada datalarınızı science etme. Yani hatta bunu zaten shop'tan şey doldururken de science ediyorsunuz siz. O anlık save alınıyor Matic mainnet üzerinden, haberiniz olsun. Şu anlık ekstra bir detay yok size verebileceğim, fakat vereceğim detay şudur. Sunflower bomba gibi geliyor arkadaşlar. Bu videoda izlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.